Keşif Rotası sayfasından herkese merhabalar. Bu bölümde dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'ni inceliyoruz. Kuzey Amerika ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü 9.826.675 km²'dir. Yüz ölçüm bakımından Türkiye'nin yaklaşık 13 katıdır. Ülkenin kuzeyinde Kanada, güneyinde Meksika ve Meksika Körfezi, doğusunda Atlas Okyanusu ve batısında Büyük Okyanus bulunmaktadır. Federal bir cumhuriyet olan Amerika Birleşik Devletleri 50 tane eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletlerin 48 tanesi Kuzey Amerika'nın ortasında bulunurken Alaska Kanada'nın kuzeybatısında, Hawaii ise Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Doğu-batı yönlü geniş sınırlara sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 farklı saat dilimi kullanılmaktadır. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihine kısaca bakalım. 1492'de Avrupalıların bu kıtayı keşfetmesinden sonra Portekizliler, İspanyollar, Fransızlar ve İngilizler buradaki yerli halkın topraklarını ele geçirmeye başladı. Avrupalı devletler ele geçirdikleri topraklara farklı ülkelerden göçmenler getirip buralara yerleştirerek koloniler kurmaya başladılar. Avrupalı devletler Amerika'da yaklaşık 70 milyon Kızılderiliyi öldürürken 15 milyon Afrikalıyı da köleleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 13 koloninin Britanya'ya karşı 1775-1783 yılları arasında yürüttüğü bağımsızlık savaşı sonucunda özgürlüğünü kazandı. 3 Eylül 1783'te imzalanan Paris Anlaşması'yla İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını tanıdı. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazandığı dönemde toprakları günümüzdeki toprakların 1/3 civarındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. başkanı Fransa ile anlaşarak Louisiana topraklarını 15 milyon dolara satın aldı. 1845'te bağımsız bir ülke olan Teksas, Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katıldı. Bu olaydan sonra durumdan rahatsız olan Meksika, Teksas'ı saldırınca Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında savaş patlak verdi. Savaşı kazanan Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında yapılan anlaşmayla Kaliforniya, Nevada, Arizona ve New Mexico 15 milyon dolar karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin toprak satın alarak genişlemesi bununla da kalmadı. 1867'de Rus İmparatorluğundan Alaska 7,2 milyon dolara satın alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1861 ile 1865 yılları arasında iç savaş ülkeyi dağılma noktasına getirse de savaş Kuzeylilerin başarısıyla sonuçlandı. 1. ve 2. Dünya Savaşlarından galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri 1945-1990 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve müttefikleriyle Soğuk Savaş yaşamıştır. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşmaktadır. Bunlar arasında en büyükleri New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Houston, Philadelphia, Washington ve Miami'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington ismini ilk başkan olan George Washington'dan almıştır. Washington, hükümet merkezi olarak kurulmuş olup günümüzde Amerika Başkanı'nın resmi ikametgahı olan Beyaz Saray, federal hükümetinin yasama organı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, bakanlıklar ve ülkelerin büyükelçiliklerinin bulunduğu diplomatik ve siyasi öneme sahip bir şehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri olan New York şehri 8,3 milyon nüfusa sahiptir. Çok sayıda göçmenin bulunduğu kentte 170 farklı dil konuşulmaktadır. Şehirde her 3 kişiden biri ülke dışında doğmuştur. New York şehrinde İngilizce dışında İspanyolca, Manhattan semtinin aşağı Manhattan bölgesinde İtalyanca, Chinatown bölgesinde Çince konuşulmaktadır. Şehir, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önemli şirketleriyle Birleşmiş Milletler'in genel merkezi, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktadır. New York şehrinde bulunan 3382 dönümlük araziye sahip Central Park, yıllık yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok ziyaret edilen parktır. Parkta 25.000'den fazla ağaç, 115'ten fazla farklı bitki türü, 130 hayvan türü ve 25 kuş türü bulunmaktadır. New York şehrinin ilgi çekici mekanları arasında Times Meydanı, Solomon Guggenheim Müzesi, Özgürlük Heykeli ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi gösterilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli şehirlerinden bir diğeri de yaklaşık 4 milyon nüfusuyla Melekler şehri yani Los Angeles'tır. Kent merkezinin kuzeybatısında bulunan Hollywood,
sinema stüdyoları ve film yıldızlarının oturduğu evlerin bu bölgede olmasından dolayı Amerikan sinemasıyla bütünleşmiştir. İlk stüdyonun 1911'de açıldığı Hollywood'da her yıl 485 film çekilmektedir. Los Angeles'ta zenginlik, şan ve şöhretin simgesi olan Beverly Hills, en büyük marina olan Marina del Rey, eğlence parkı Disneyland, 34 kilometrekarelik sahil şeridiyle Malibu, Santa Monica, Venice Beach gezilecek yerler arasında bulunmaktadır. Chicago şehri, Illinois eyaletinde bulunan Michigan Gölü'nün güneybatısında 1833 yılında kurulmuştur. Chicago, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2.700.000'lik nüfusuyla 3. büyük şehridir. 3 Mayıs 1973'te yapımı tamamlanan 110 katlı Willis Kulesi, eski adıyla Sears Kulesi, 1998'e kadar dünyanın en yüksek gökdeleni unvanına sahip olmuştur. Willis Kulesi'nin yüksekliği 442 metre iken anten uzunluğu dahil edildiğinde toplam yüksekliği 527 metredir. Willis Kulesi'nin çevresi alüminyum ile kaplıdır ve bu kulede 16.100 adet pencere bulunmaktadır. Sears şirketinin kule üzerindeki isim hakkı 2003 yılında bitmiş olmasına rağmen 2009 yılına kadar kullanılmaya devam etmiştir. 2009 yılında İngiltere merkezli bir şirket bazı bölgesel merkezlerini buraya taşıyarak kulenin ismini Willis olarak değiştirmiştir. Las Vegas, namı diğer Günahlar Şehri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan Mojave Çölü üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu ilk zamanlarda demiryolu güzergahında bulunan Las Vegas, mafyanın yoğun olarak faaliyette bulunduğu, güvenliğin ve denetimin yetersiz olduğu bir şehirdi. 1900'lü yılların başlarına kadar bu durum devam etti. 1930'lu yıllarda kumarhanelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal hale gelmesi, Bugsy Siegel adlı eski bir gangsterin bu şehri kumarhane merkezi olacak şekilde tasarlamasına olanak sağladı ve bu tasarımı başarıyla uyguladı. Las Vegas ile ilgili ilginç bilgiler. Las Vegas'ta her gün 300 çift evleniyor. Las Vegas'a gelen bir kişi ortalama 450 doları kumara yatırıyor. Las Vegas'taki yeraltı şehrinde yaklaşık 1000 kişi yaşıyor. Las Vegas'ta 2500-3000 tane otel ve kasino bulunmaktadır. Şehirdeki işletmelerin gelirlerinin %40 ile %95'i kumardan sağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeryüzü şekillerine baktığımızda ülkenin batısında kayalık yani Rocky Dağları bulunmaktadır. Kayalık Dağları Kanada'da bulunan Britanya Kolombiyası'ndan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine kadar uzanmaktadır. Bu dağın uzunluğu toplam 4800 kilometredir. En yüksek noktası ise 4400 metre ile Elbert Dağı tepesidir. Blanca 4367 metre, Grand Teton 4193 metre bu dağ sırasının diğer yüksek noktalarıdır. Kayalık dağları boz ayı, siyah ayı, kahverengi ayı, yaban sığırı, rengeyi, keçi, vaşak, çakal, sansar, misk sıçanı, oklu kirpi, kırmızı sincap ve ısıklı tavşan gibi birçok hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Kuzey Amerika'daki sıra dağlardan bir diğeri de Apalaçlardır. Bu dağların büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken ufak bir kısmı Kanada'da bulunmaktadır. Kuzey-güney yönlü uzanan bu dağın toplam uzunluğu yaklaşık 1500 kilometre iken genişliği 25-30 kilometredir. Yaşlı oluşumlu bir dağ olduğu için Kayalık Dağları gibi yüksek değildir. Appalaç Dağları'nın en yüksek yeri Kuzey Carolina'daki 2037 metre ile Mitchell Tepesi'dir. Appalaç Dağları, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli kömür üretim merkezlerindendir. Buradaki Pennsylvania, Virginia ve Kentucky'de önemli ölçüde kömür çıkartılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümünün %10'u kıyı ovalarından oluşmaktadır. Kanada sınırından başlayıp Meksika sınırına ve oradan Meksika körfezine kadar uzanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük nehri olan Mississippi'nin uzunluğu Missouri dahil 6020 kilometredir. Mississippi Nehri, Nil, Amazon ve Yangtze'nin ardından dünyanın en uzun 4. nehridir. Mississippi Nehri'nin ismi Ojibwa yerlileri tarafından konulmuştur. Bu yerli dilinde Mississippi, büyük nehir anlamına gelmektedir. Mississippi Nehri ulaşım ve tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Her yıl milyonlarca ton toprağı sulamakta olan Mississippi Nehri 1929 ve 1937 yıllarında taşkın vermiş ve
milyonlarca dolar zarara uğratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir diğer nehir, Kayalık Dağları'ndan doğup Meksika Körfezi'ne dökülen Rio Grande Nehri'dir. Bu nehir, El Paso kentinden itibaren Meksika ile ABD sınırını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer önemli nehri Colorado Nehri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesiminden doğup Meksika üzerinden Kaliforniya Körfezi'ne dökülen 2330 kilometre uzunluğa sahip nehirdir. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında bulunan 5 gölden oluşan göller grubuna Büyük Göller denir. Bu göller Ontario, Michigan, Superior, Huron ve Erie'dir. Bu 5 gölden 4'ü Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındayken Michigan Gölü'nün tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Şimdi de ülkedeki göllerin bazılarının özelliklerine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde yer alan Michigan Gölü'nün yüz ölçümü 58.016 km²'dir. Yani Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün yaklaşık 15 katıdır. Michigan Gölü'nün ortalama derinliği 85 metre olup en derin noktası 282 metredir. Deniz seviyesinden yüksekliği 176 metredir. Bu gölün kuzey kesimleri yılda 4-5 ay donmaktadır. Buna rağmen ulaşım faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Büyük göller grubunda yer alan Superior Gölü, dünyanın yüz ölçüm bakımından en büyük tatlı su gölüdür. Bu gölün yüz ölçümü 82.000 km² olup Van Gölü'nün yüz ölçümünden 21 kat daha büyüktür. Superior Gölü'nün ortalama derinliği 147 metre iken en derin noktası 406 metredir. Gölde balıkçılık oldukça önemlidir. Kış mevsiminde suları donmasına rağmen 7 ay boyunca gemi ulaşımı çok yoğundur. Ayrıca göl kıyısında önemli liman şehirleri bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli göllerinden bir diğeri de Büyük Tuz Gölü'dür. Bu göl, Batı Yarımküre'nin en büyük tuzlu gölü olup ülkemizdeki Tuz Gölü'nün 4 katı büyüklüğe sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim ve bitki örtüsü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür. Yani Antalya kıyılarındaki iklim şartlarına benzer özellikler görülmektedir. Bölgede kızılçam ormanları doğal bitki örtüsünü oluştururken, kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde maki bitki topluluğu yayılış göstermektedir. Akdeniz iklim bölgelerinde sıcaklık ortalaması 15-20 santigrat derece arasında olup yıllık sıcaklık farkı 18 derece civarındadır. Bölgede yağışın en fazla olduğu mevsim kıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bir diğer iklim olan çöl iklimi ülkenin güneyinin iç kesimlerinde görülmektedir. Bu iklim bölgesinde sıcaklık ortalaması 30 santigrat derece olup günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Çöl iklim bölgelerinde yıllık ortalama yağış miktarı 200 milimetrenin altındadır. Bu yağış miktarı Rize'ye bir yılda düşen yağışın %8'i kadardır. Çöl ikliminin doğal bitki örtüsü, kuraklığa dayanıklı otlar ve kaktüs gibi bitkilerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu ve göller yöresi kesimlerinde sert karasal iklim görülmektedir. Bu iklimin en sıcak ay ortalaması 20 santigrat derece olup en soğuk ay ortalaması -10 dereceden daha düşüktür. Bu iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ve boreal ormanlardır. Ilıman okyanusal iklim Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı ve güneydoğu kıyılarında görülmektedir. 4 mevsim yağışlı olan bu iklimin doğal bitki örtüsü kışın yaprağını döken ormanlar ile yüksek kesimlerde görülen karışık ormanlar ve daha yükseklerde görülen iğne yapraklı ormanlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesinin iç kesimlerinde görülen step iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçer. Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yazın kuruyan kısa boylu ot toplulukları olan bozkırlardır. Bu iklim ülkemizde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Edirne çevresinde görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılı verilerine göre toplam nüfusu 333.500.000'dir. Ülkede nüfus artış hızı 1000'de 8'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalama yaşam süresi 78.7 olup ortanca yaş 38.1'dir. Amerika Birleşik Devletleri göçmenler ülkesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü ülkeyi göçmenler kurmuş ve geliştirmiştir. Ülkedeki göçmen sayısı günümüzde yaklaşık 50 milyon civarındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2006 verilerine göre 32 farklı grup bulunmaktadır. Bu gruplar %63 oranında beyaz ve Avrupalı,
%16'dan fazlası Hispanik Latin Amerikalı, %12'si Siyahi Afrika, %4,5'i Asyalı, %0,7'si Amerikan yerlisi, %0,2'si Pasifik yerlisi, %2'si Melez, kalanı diğer ırklardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk sayısı yaklaşık 300 bindir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk yerleşen insanlar yaşadıkları ülkeleri dinsel baskıdan dolayı terk ettikleri için ülkede inanç özgürlüğü bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin %65'i Hristiyan, %26'sı ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %2'si Musevi, %1'i Müslüman, %1'i Budist, %1'i Hindu, %3'ü diğer dinlerden oluşmaktadır. Amerikalı Hristiyanların %51,3'ü Protestan kilisesine, %23,9'u Katolik kilisesine bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi dili yoktur. Ancak ülkenin büyük kısmında İngilizce konuşulmaktadır. %80 civarında. İngilizcenin ardından en çok konuşulan dil İspanyolcadır. %12 oranında. Dünyanın süper gücü ABD videomuzun 1. bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Amerika Birleşik Devletleri videomuzun 2. bölümünü izlemeyi ve Keşif Rotası kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.